BMW X5 ile birlikteyiz. Üçüncü nesline kavuşan bu aracı kullanmak için BMW'nin adeta kalesi diyebileceğimiz Münih yakınlarına geldik. Yanımda duran versiyon X-Drive 30D ismini taşıyor ve ülkemize ithal edilecek versiyonlardan bir tanesi. Asıl merak edilen 2 litrelik versiyona sahip X-Drive 25D modeli. Ama o ne yazık ki burada değil. O yüzden sürüşümüzü bununla gerçekleştireceğiz. Yeni X5'in direksiyonu başındayım. Fakat sürüş özelliklerine geçmeden önce çok kısaca tasarım detaylarına değinmek istiyorum. Öncelikle otomobilin önünde diğer yeni bütün BMW modellerinde olduğu gibi meşhur böbrek ızgarası daha büyük tercih edilmiş. Ayrıca farlar da biraz daha basık ve daha agresif bir bakışa sahip yeni X5'te. Arkadaki en temel farksa yatay olarak kullanılan ledli stop grubu sayesinde otomobil biraz daha geniş ve ihtişamlı duruyor. Başta da belirttiğim gibi kullanmış olduğum versiyon X-Drive 30D olarak isimlendiriliyor. Yani basit bir mantıkla kaputunun altında 3 litrelik bir dizel motor olduğunu anlayabiliyoruz. Sıralı 6 silindirli bir motor bu. Zaten bu motoru BMW'nin diğer modellerinden tanıyoruz ama bu biraz elden geçirilmiş versiyon. Yani 13 beygir ve 20 Nm daha güçlü. Bu artışlarla birlikte X5'in gücü 258 beygir, maksimum torku da 560 Nm. Bu değerler X5'in büyük boyutlarına rağmen performanslı bir SUV olmasını sağlıyor. Çünkü sıfırdan 100 kilometreye hızlanma değeri 6.9 saniye olarak belirtiliyor. BMW'nin X-Drive diye adlandırdığı 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ayrıca yine BMW'nin artık hemen hemen her modelinde kullandığı 8 kademeli otomatik şanzıman da bu motorla birlikte kullanılıyor. Otomobilin sürüş modlarını buradaki düğmelerle seçebiliyorsunuz. Bunlar Eco Pro, Comfort, Sport ve Sport Plus olarak 4 tane mevcut. Eco Pro tamamen tasarrufa yönelik olan sürüş modu. Bunu seçtiğiniz zaman hem direksiyon yumuşuyor, hem şanzıman seçimlerini çok daha erken gerçekleştiriyor, hem de gaz pedalı verdiğiniz tepkilere ağır cevaplar veriyor. Fakat buradaki en büyük yenilik yeni X5'te artık saatte 50 ila 160 km arasında bir hızla seyrediyorsanız ve ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman aktarma organları birbirinden ayrılıyor. Böylece otomobil yelkenli gibi süzülerek ilerliyor. Bu şekilde yakıt tüketimini kontrol altında tutmayı başarıyorsunuz. Sport modunu seçtiğinizde ise bu sefer Eco Pro'nun tam tersi bir karaktere bürünüyor X5. Gaz tepkileri hızlanıyor, direksiyon sertleşiyor, şanzıman vites değişimleri için daha sabırlı davranıyor ve üst devirlerde değişimleri gerçekleştiriyor. En önemlisi de süspansiyonlar daha sert bir hal alıyor ve böylece virajları çok daha dengeli ve yere sağlam basarak dönebiliyorsunuz. X5'in içi için söyleyecek bence fazla bir şey yok. Çünkü ben çok kolay kullanıyorum buradaki kumandaları. Tasarım olarak zaten aynı genleri taşıdığı 5 serisiyle çok benzer bir şekilde kumandalar yerleştirilmiş. Yani ben açıkçası kendimi evimde gibi hissediyorum bu aracı kullanırken. Malzeme ve işçilik kalitesi çok yüksek. Torpidonun üstünde bile deri döşeme kullanılmış. Bu benim hoşuma gitti. Koltuklar da hem büyük hem de içinde çok rahat bir şekilde oturacağınız konforu sunuyor. X5'te yeni nesil iDrive kullanılıyor. Buraya isterseniz girmek istediğiniz özellikle navigasyon bilgilerini falan parmağınızla yazarak girebiliyorsunuz. Ama ben solak olduğum için açıkçası sağ elimle oraya istediğim şekilde yazı yazamıyorum. Yani benim için pek kullanışlı değil. Yeni X5'in büyüyen boyutları daha geniş iç mekan anlamına geliyor. Ön taraf zaten çok konforlu. Arkaya bakacak olursak da orada da çok iyi diz ve baş mesafesi sunuluyor. Ayrıca ilk defa bu nesilde 2 kapaklı olarak bagaj sunuluyor. Üst taraf elektrikli olarak açılıyor. Alt tarafı da manuel olarak açıyorsunuz. Ama bu sayede bagaja yükleme yapmak çok daha kolay. 650 litrelik bagaj 40-20-40 oranında arka koltukların yatırılmasıyla çok daha büyük bir hale geliyor. Yani isterseniz yük bile taşıyabilirsiniz. Ama ben 400 küsur bin lira verdiğim bir otomobille gerçekten arka koltukları yatırıp bir şey taşıyacağımı zannetmiyorum. Yeni X5 eskisiyle aynı altyapıyı paylaşmasına rağmen daha konforlu hissettirdi. Görünümü de bence daha şık. Kalite konusunda da zaten BMW'den alıştığımız kaliteyi iç mekanda bize sunuyor. Fakat bana sorarsanız düşünülecek olan yani daha mantıklı olan versiyon X-Drive 25D olacaktır. Çünkü arasında bu versiyonla yaklaşık 100.000 TL'lik bir fiyat farkı var. Mantıklı tercihin hangisi olduğunu çok net bir şekilde söyledim. Ama burada M logosu görüyorsunuz ve bunun tadına bakmadan bunun nasıl bir ses çıkardığını, nasıl bir performans sunduğunu size çok kısa da olsa göstermeden bu sürüşün sonuna gelmeyeceğim. İzleyin bakalım. X5 M50'de 381 beygir güç ve 740 Nm tork üretiyor.
Sıfırdan 100 kilometre hızlanması da 5,3 saniye. Sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama o kadar tok, o kadar insanı böyle gaza getiren bir ses var ki son hızına kadar çıkmak istiyorsunuz otomobilin. Şu anda Almanya'da hız sınırının olmadığı otobandayım ama ne yazık ki yağışlı bir hava var ve trafik biraz yoğun. O yüzden önüm biraz dolu, yani çok fazla limitleri zorlayacak bir durum yok. Ama şu anda sport moddayım ve en azından gidebildiğim kadar, duyurabildiğim kadar bu sesi size duyurmak istiyorum. Hızlanma muazzam. Şu anda 215'te gidiyoruz ve otomobil hala gitmek istiyor. Kanalıma hala abone olmadıysanız buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.